Herkese merhaba. Bu videoda pamuk gibi yumuşacık, yemelere doyamayacağınız kahveli kek yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak çırpma kabının içerisine 4 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Ve şekerle yumurtayı yaklaşık 3 dakika kadar çırpıyorum. Şekerle yumurtayı ne kadar çok çırparsak kek o kadar güzel kabarır. Daha sonra üzerine 1 su bardağı kadar sıvı yağ ve 1 su bardağı kadar da süt ilave ediyorum. Ve şöyle biraz çırpıyorum. Daha sonra 3 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Unu mutlaka eleyerek ilave ediyorum. Kekin güzel kabarmasını istiyorsanız mutlaka unu elemelisiniz. Daha sonra 3 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ediyorum. Ve kakaoyu da yine eliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekliyorum. Ve mikserin en düşük seviyesinde, buraya çok dikkat edelim. Daha önce yüksek devirde çırpmıştım. Şimdi en düşük devirde çırpıyorum. Bunun sebebi de şu anda görüyorsunuz baloncuklar oluştu. O baloncukları söndürmemeye çalışıyoruz. Eğer sönerse kek yeteri kadar kabarmıyor. O yüzden de mikserin en düşük seviyesinde yavaş yavaş çırpıyoruz. Kek hamurunun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ve şimdi de kalıba dökeceğim. Hamuru kalıba dökmeden önce kek kalıbını tereyağı ile yağlıyorum. Daha sonra hamuru kalıbın içerisine döküyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından fırına farklılık gösterebilir. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayın. Kekin kabarmasına engel olmasın. 20 dakikadan sonra kontrol edebilirsiniz. Pişen keki fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi muhteşem kabarmış. Neredeyse kalıptan taşacak şekilde. Şimdi keki şöyle kenara alıyorum. Bir 5 dakika kadar soğumaya bırakıyorum. O esnada kahveli sosu hazırlıyorum. Kahveli sos için 2 tane bardak kullanacağım. Bardak ölçülerim 200 milimlik bardakların içerisine önce 2'şer tatlı kaşığı granül kahve döküyorum. Daha sonra 2'şer tatlı kaşığı da şeker döküyorum. Kahve ve şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Daha sonra içerisine biraz sıcak su döküyorum kahve çözülsün diye. Daha sonra buzdolabından çıkartmış olduğum soğuk sütü bardakların içerisine döküyorum. Mutlaka süt soğuk olsun. Sütü döktükten sonra da karıştırıyorum ve kahvenin tamamen çözülmesini sağlıyorum. Ve şimdi hazırladığım sosu kekin üzerine döküyorum. Döktüğüm anda kek hemen çekiyor zaten sıcak olduğu için. Çünkü fazla bekletmedik. 5 dakika kadar kek bekledi. Ve üzerine hemen sosu döküyorum. Gördüğünüz gibi anında sünger gibi çekiyor. 5 dakika kadar keki bu şekilde bekletiyorum. Ve tamamen hem sosu içine çekiyor hem de soğumuş oluyor. Sonrasında da hemen kalıptan çıkartıyorum. Daha fazla bekletmiyorum. Zaten kalıpta soğudu. Ve görüyorsunuz kalıba kesinlikle yapışmamış ve çok daha lezzetli görünüyor. Kıvamını size göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak, ıslak bir kek oldu. Kahve seviyorsanız bu keki kaçırmayın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.